Videoya geçmeden önce kanalıma abone ol tuşuna basıp abone olabilirsin ve yanında çan tuşuna basıp bildirimlerden haberdar olabilirsin. İyi seyirler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Canva nasıl kullanırız onun hakkında bir video çekeceğim arkadaşlar. Yüksek ihtimal ben buna altyazı eklerim arkadaşlar. Çünkü İngiliz kardeşlerimiz var. Onlar için altyazı eklerim. Arkadaşlar şimdi buradan istediğiniz kısmı seçebilirsiniz arkadaşlar. İlk başta diyeyim Google'a canva.com yazabilirsiniz. Ben altına zaten siteyin vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Bir sürü şeyler var gördüğünüz gibi. Sunum, belge, logo, broşür, gönderi, kapak fotoğrafı, hikaye, öykü, sosyal medya, mektup, ödevle ilgili şeyler arkadaşlar. Buradan kendinize ödevinizi falan hazırlayabilirsiniz. İş yerinizi kurmanızla ilgili afiş, tam bir kapak fotoğrafı, belgesel, görsel, blog gibi şeyler ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben YouTube videosu çektiğim için YouTube küçük resim yapayım arkadaşlar. Çünkü bana o lazım. Pardon. Tamam aynen. Arkadaşlar sol tarafta şablonlar, fotoğraf, bileşenler, metin, arka plan, yüklemeler gibi şeyler var. Arkadaşlar şablon istediğinizi seçebilirsiniz. Burada bir sürü şablon var. Bu şablonlarda yazıları silip kendi istediğinizi yazabilirsiniz. Serhat how use how to use Canva gibi şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Buradan silebilirsiniz arkadaşlar. Sağ taraftan silebilirsiniz. Arkadaşlar burada bir sürü seçeneğimiz var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Fotoğraf kısmına gelin. Buradan istediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz. Mesela fotoğrafı tam ekranda alabilirsiniz. Bir kısmını da alabilirsiniz mesela. Şöyle. Buralara bir şeyler eklersiniz arkadaşlar. Sildim. Arkadaşlar bileşenler kısmımız var. Bileşenler kısmımız arkadaşlar istediğinizi seçebilirsiniz burada. Bu altında dolar işareti olanlar premium yani paralı. Parayla satın alabilirsiniz. Aksi takdirde Canva yazısı gözükür. Arkadaşlar burada istediğinizi seçip böyle sürükleyebilirsiniz. Metin kısmımız var arkadaşlar. İstediğiniz metin yazısını seçebilirsiniz. Mesela ben Mutlu Yıllar Margaret seviyorum arkadaşlar. O daha güzel çünkü. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela Mutlu Yıllar yerine bir dakika. Serhat Kaya How to use Canva. Arkadaşlar böyle istediğiniz gibi yazı yazabilirsiniz. Şunu silebilirsiniz. Arkadaşlar yazımızı yazdık. Şimdi bunu seçip yukarı tarafa bakabiliriz arkadaşlar. Buradan rengini değiştirebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi. Ben siyah kullanacağım herhalde. Aynen arkadaşlar böyle. Burada mesela yazınız çok büyük olduysa buradan küçültebilirsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ya da böyle kendi elinize yazabilirsiniz. İstediğiniz şeyi. Böyle boşluk bırakıp altı indirebilirsiniz. Arkadaşlar mesela yazınız çok mu ince oldu? B'ye tıklayıp kalın yapabilirsiniz. Burada inceltebilirsiniz. Arkadaşlar yazı tipinizi değiştirebilirsiniz burada Comic Sense'ı diğerine. Mesela arkadaşlar hakikaten ben bunu benim beğendiklerimin arasında var. Bu Alien Toy Box. Yani çocuk çok güzel arkadaşlar. Mesela arkadaşlar arka plan tarafına gelelim. Arka planda arkadaşlar bir sürü arka planımız var bizim. İstediğiniz arka planı buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada hiçbir kısıtlamamız yok. İstediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Mesela arkadaşlar ben neyi seçeyim? Çiçek mi seçeceğim? Yok. Çiçek olmaz. Resim yapamayacağız. Yok bu da olmadı. Güzel bir resim seçelim arkadaşlar. Mesela bu. Mesela arkadaşlar bu. Arkadaşlar burada how to use Canva yazdık. Yazımız falan tamam. Fotoğraf eklemek istersek arkadaşlar Google'dan istediğimiz gibi fotoğraf ekleyebilirsin. Ne yazalım? Ne videomuz olsun? Resim. Mesela arkadaşlar istediğiniz şeyi seçebilirsin. Böyle rastgele.
Ama konumuza uygun olsun. Daha güzel olur arkadaşlar. Mesela böyle. Böyle yapabilirsiniz. Yanına ekleyebilirsiniz. Ama ben onu sileceğim. Çünkü kendi kimi kullanacağım arkadaşlar. Kendim var. Kendime özel. Dondu. Düzeldi. Arkadaşlar böyle ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yüksek ihtimal ben buna alt yazı eklerim İngilizce. English alt yazı var. Buradan son kullanılardan yapalım. Arkadaşlar bileşenlerde istediğimiz bileşeni seçebilirsiniz. Burada hiçbir sınırlamamız yok. Mesela böyle. Hem daha çok güzel olur arkadaşlar, hem de videolarım daha çok izlenir bence. Ödev falan ayarlarsanız arkadaşlar, dediğim gibi en baştaki ödev yerlerini seçebilirsiniz, şablonlarını. Klasörler falan var arkadaşlar. Klasörler satın aldıklarımız, nereye atacağımız. Daha fazlası arkadaşlar Instagram, YouTube, Graphi, Dropbox, Facebook gibi şeyler arkadaşlar. Orada paylaşmamıza yarıyor arkadaşlar. Ben burada anlatacağım başka ne var? Arkadaşlar her şeyimiz tamamlandı. Sağ tarafa geliyoruz. İndir tuşuna tıklayıp buradan PNG seçiyoruz arkadaşlar. İndiriyoruz. Tasarımımız hazırlanıyor. İyi tasarım karşısındaki kişiyle ilgili bir şey yapmış. Düzenlemeye devam edebilirsiniz. Arkadaşlar hazırlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hazırladığımız tasarımımız, logomuz, sloganımız, neyimiz, her şeyimiz böyle hazırlanır arkadaşlar. Benim anlatacağım başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir like esirgemeyin, bir like atın. Bir de abone olun. Başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar sizden. Bu videoyu izlediğiniz için tekrardan size teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.